Merhaba, süveterimizin artık son bölümündeyiz. İlk bölümde 32 tane ada masalı motifi yapmıştık. 4 sıralı. İğne ile dikecek olanlar 5 sıralı olarak yapsın demiştim. İkinci bölümde 16 motiflerimizi ip koparmadan birleştirmiştik. Bu bölümde de artık omuzlardan birleştirme yaparak süveterimizi bitirmiş olacağız. İpim Alize Cotton Gold'un 67 numarası mum ışığı rengi, 2.75 milim tığ kullandım. Önceki videoda da anlatmıştım. Ben bu ölçüleri kullanıyorum örgülerde. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Buradaki süveter 49 santim. 38-40 bedene olabiliyor. Yanlardaki iplerle bedenimize göre ayarlama yapabiliyoruz. Bir beden daha büyük bir kişi 42 bedende giyebiliyor. Siz 60 beden yapmak istediniz. Büyük beden çalışmak istiyorsunuz ve motifleriniz 12 santim oldu. Yan yana 48 santim zaten motiflerin ölçüsü etti. Geri kalan kısmı lastiklerle sağlayabilirsiniz. Lastik genişliğini büyüterek kendi bedeninize göre ayarlayabilirsiniz. Zaten ipler sayesinde dediğim gibi bir beden büyük birine de olabiliyor. İlk parçamızı hazırlamıştık. Ben anlatabilmek için bir parçada omuz kısımlarını ördüm. Parçalarda bu omuz kısımlarını çalışacağız şimdi. Başlarken 6 tane üçlü grup yapmışım. Köşede başladım ve köşeye gelmeden 6 tane üçlü grup yaptım. Parçamızın her tarafı aynı zaten. İstediğiniz bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben ipimi bağladım. Eğer siz ilmek yaparak başlamak istiyorsanız da sihirli halka yapar gibi ipinizi halka yaparsınız. Tığ geçirip çeker ve bir ilmek oluşturursunuz. Başına dolarsınız. Direkt ikili trabzanla başlamış olursunuz. 3 zincirle başlıyorum. İpimi de araya yedirerek 3 tane zincir çektim. Bu köşeye 3 tane ikili trabzan yapacağız. Zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Yanına 2 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Üçlü grubumu yaptım. Sonra diğer boşluğa atlıyorum. Arada zincir yok. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Sonraki boşluğa atlıyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 6 tane üçlü grubumuz olacak. Yani köşeye kadar 3 tane ikili trabzan yapacağız. Altı tane üçlü grubumu yaptım. Böyle sıra sıra ilerleyelim. Buradayız. 6 tane üçlü grubumuzu yaptık. 3 zincir çekip buradaki boşluktan başlıyoruz. Bu sefer de yan yana 1, 2, 3, 4, 5 tane üçlü grup yapıyoruz. 3 zincirimi çektim. Örgünün arkasını çevirdim. Boşluğa 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Instagram'da paylaştığımda özellikle bu yaka oyuntusu sorulmuştu. O yüzden sıra sıra tek tek anlatacağım. Yan yana 5 tane üçlü grup yapıyoruz. Sonra arada zincir yok. Tığın başına doladım. Zincirin üçüncüsünün içine girdim. Bir tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 3 zincir çektim. Diğer parçada da yaptığım gibi bu boşluğa ilk üçlü grubumu yaptım. Boşluklara
üçlü grubu yaparak devam ediyorum. Üçüncü sırada zincirin tepesine ikili trabzanla tutunmuşum. Tığın başına doladım. Zincirin tepesine ikili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Bu oluşturduğum boşluğun içine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirleri de bir trabzan kabul ediyorduk. Bu sırada da yan yana 5 tane üçlü grup var. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Boşluğa geldim. 3 tane ikili trabzan yaptım. Ve ikili trabzanla buraya tutundum. 5. sıradayız. Burada oluşturduğumuz boşluğa 3 tane ikili trabzan yaparak yine yan yana 5 tane üçlü grup yapıyoruz. Bu arada şunu da söylemiş olayım. Ben bunları herhangi bir matematiğe göre yapmadım. Bu yaka oyuntusunu. Sevdiğim bir kazan vardı. Onun yakasını çok beğeniyordum. Ona göre yapmaya çalıştım. Kaç kere söktüm, ettim, olmadı. En sonunda en çok uyanı yapıp size de göstermek istedim. Yani siz böyle kesmeyle uğraşmak istemezseniz düz bir şekilde de çıkabilirsiniz. Ben oval bir yaka elde etmek istedim. Siz daha böyle keskin dikdörtgen bir yaka elde edebilirsiniz tabii ki. Üst üste aynı sıraları örerek eşit bir şekilde de çıkabilirsiniz. Burada 3 tane zincir çektim. Oluşturduğum boşluğa 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Yan yana 5 tane grup olacaktı. Sıra sonunda yine zincirin tepesine kaydırdım. Altıncı sıradayız. Burada artık gruplarımız 4'e düşecek. Üç tane zincir çektim. Buradaki boşluğu atladım. Bir sonrakine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir tane grup eksiltmiş oldum. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Size fotoğraf olarak da görüntüsünü vereceğim. Oradan da bakarak yapabilirsiniz. 4 tane üçlü grubumu yaptım. Sıra sonunda tepesine, zincirin tepesine bir tane ikili trabzan yaptım. 3 tane zincir çektim. Burada oluşturduğum boşluğa ilk grubumu yaptım. Artık yan yana 4 tane üçlü grubumuz olacak. 12. sıramız bitene kadar. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yan yana 4 tane üçlü grubumu yaptım. Tığın başına doladım. 3 zincirin içine bir tane ikili trabzan yaptım.
3 zincir çektim. Burada oluşan boşluğa 3 tane ikili trabzan yaptım. Trabzan örmeye devam ediyorum. Artık her sırada yan yana 4 tane üçlü grup olacak. Zincirin tepesine kaydırdım. Bu noktadan sonra örmek daha kolay. Sadece boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Herhangi bir eksiltme yok. Değerimiz de aynı olacağı için bu parçada, bu kısımda tek tek anlatıyorum. Kaç sıra oldu? Sayalım. Buradan başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2 sıram kalmış. Üçlü gruplarımı yapıyorum. Yan yana 4 tane üçlü grup olacak. Bu da artık benim son sıram. Ben 12 sıra ördüm. Bana yeterli geldi. Siz birleştirmeden önce ölçerek de yapabilirsiniz. Şimdi böyle bir omuz yaptım. Şurada ikisini birden göstereyim. Burada da değişen hiçbir şey yok. Aynı şekilde burada yaptığımız gibi burasında aynı şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi ben oval bir yaka istediğim için böyle yaptım. Siz düz bir şekilde de devam edebilirsiniz. Yani yakanız böyle oval olmaz da böyle düz şekilde ilerler. Buranın uzunluğu da bana yeterli geldi. Siz büyüteceğiniz bedene göre ya da yapacağınız kime yapacaksanız ona göre ölçebilirsiniz. Ben kendime yaptığımda mesela ilk önce çengelli iğnelerle, plastik iğnelerle tutturuyorum, işaretleyicilerle. Üzerime geçiriyorum. İçime siniyorsa ondan sonra dikiyorum ya da birleştiriyorum. Siz de aynısını yapabilirsiniz. Bunları yapın karşılıklı. Buralardan ip geçirerek de bağlayabilirsiniz. Bağlayın, üzerinize geçirin. Buradaki oyuntu hoşunuza gittiyse, omuzunuzu sıkmıyorsa, zaten herhangi bir kol olmadığı için koltuk altınızı sıkmayacaktır. Bu yaka genişliği size yeterli geldiyse artık dikebilirsiniz. Zaten lastik de örüp yakayı yükselteceğimiz için siz artık kendinize göre ayarlama yapabilirsiniz. Burada şunu göstermek istiyorum. Bir önceki videoda zaten birbirine ekleyerek birleştirmeyi göstermiştim. Burada da nasıl 5. sırada öründe tepelerden birleştirin demiştim. Dikerek birleştirmeye göstereyim iki parçayı birbirine. İpimi yeteri kadar kestim. Böyle düz yüzleri birbirine bakacak şekilde, tersi bize bakacak şekilde iki parça üst üste koydum.
İpimi iğneye geçirdim. Zaten dediğim gibi eşit birbirine. İki kısımda birbirine eşit. Burada da 3 zincir var. Burada da 3 zincir var. Şimdi burada 3 zincirin tepesine aldım. Geçirdim. Tekrar bu sefer de üçlü 3 tane trabzan vardı. İlkine buradan giriyorum. Karşıda da ilkine giriyorum. Ve böyle böyle dikiyorum. Çok sıkıp kasmadan omuzu, çok da gevşek bırakıp bu ipler dışarıdan görünmeden ayarında dikiyorum. Karşılıklı trabzanların tepesine alıyorum. Dikiş tersten böyle görünüyor. Ön yüzde de böyle görünüyor. Eğer birbirine ekleyerek yapsaydık da böyle görünecekti. Siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Ben sadece göstermek istedim. Şuradan geçirdim, bir de halka yapıp içinden geçirip sabitledim. Bir omuzu böyle eşit şekilde birleştirmiş olduk. Şimdi siz aynı burada yaptığımız gibi burayı da öreceksiniz ve iki parçayı ister tığla birleştirerek ister iğneyle dikerek birleştireceksiniz. Ben kendi örmeye başlarken ilk sırasını göstermek istiyorum. Önden başlamıştık burada düz yüzde. Burada da düz yüzde başlayalım diye köşede bitirmiştik. Aynı köşede başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yine yan yana üçlü grubumuz olacak. Çocuklar oynamış galiba. Kaymıyor. Beşinci üçlü grubumu yaptım. Köşeye geldim. Altıncıyı da yaptım. 3 zincir çekip dönüp yine aynı şekilde burada yaptığımız sayıları burada bir bir yapıyoruz. Aynı nasıl denk geldi burada? Karşılıklı bütün trabzanlar, trabzan tepeleri. Yine burada da karşılıklı denk gelmiş olacak. Ve siz de iğneyle dikerek ters yüzlerinden birleştireceksiniz. Bu parçada da omuzu 12 sıra ördüm. Burada birleştirdiğim gibi ters yüzlerinden birleştireceğim. İç kısımları, düz yüzleri birbirine bakacak. İpimi yeteri kadar kestim. 12. sıranın sonunda iğneme geçirdim. Bu sefer de burada trabzanlı sıra denk geldi. İlk trabzandayım. Karşı taraftan da ilk trabzanın tepesini alıyorum.
İkinci trabzanların tepesini aldım. Trabzan tepelerini alarak birleştiriyoruz. Çok sıkmıyorum kasmaması için. Gevşekte bırakmıyorum ki sonrasında diktiğim ip dışarıdan görünmesin. İki parça da birbirine eşit olduğu için tepeler tam birbirine denk geliyor. Ankara'da hava çok kötü olduğu için tüm ışıkları kullandım, arada parlama yapıyordu. Son trabzan tepesindeyim. En sonunda bir de böyle aynı yerden geçirip halkanın içinden geçiriyorum ve sabitliyorum. Düz yüzünden de böyle görünüyor. Birleştirerek yapsaydık da tığla buradaki gibi böyle görünecekti. Ben burada böyle yaptım mesela. Motif birleştirmede gösterdiğim gibi birbirine ekleyerek yaptım. Yakayı oluşturmuş olduk omuzlarla birlikte. Benim lastik örebilmek için ilk sırada trabzan örmem lazım. İkili trabzanlarla benim bu eşitsizlikleri düzeltmem lazım. Ben bu hazır olan süveterde mesela 2-3 kere söktüğümü hatırlıyorum istediğim formu verene kadar. Bazen olmuyor yani, her bizim 3 zincirimiz eşit olmuyor. O yüzden bazısına 2, bazısına 3, bazısına 1 tane batmamız gerekiyor. Onu da yavaş yavaş elimizin ayarıyla buluyoruz. İpimi alıyorum. Ben buradaki süveterimde de arkasını biraz uzun yaptım. Eğer siz herhangi bir uzunluk istemiyorsanız sizin süveterinizin ön arkası olmayacaktır. İki şekilde de kullanabileceksiniz. Ama ben tekrar uzun yapmak istiyorum arkasını. O yüzden bu parçam arka olsun ve birleştirme yerimde arkaya denk gelsin diye buradan başlıyorum. Buradaki köşeden birincisinden başlıyorum. Sadece ikili trabzan çalışacağız. Arkadaki ipi de yürütüyorum. Köşeye de bir tane trabzan yaptım. Birleşme yerine de bir trabzan yaptım ve tekrar köşeye bir trabzan yaptım. Üçlü grubun üzerine de bir tane trabzan yaparak ilerliyorum. Burada bu kısımda trabzan üzerine trabzan, köşe boşluklarına bir trabzan, birleştirme yerlerine bir trabzan yapıyorum. Ama buralarda dediğim gibi baştan sona ben ördüğüm halde buradaki 3 zincirimle buradaki 3 zincirim eşit değil. O yüzden bazen belki birine 2, birine 3 batacağım. O yüzden elimizin ayarına göre devam ediyoruz. Buradayım. Buradaki boşluğa batmıyorum. Burada 6 tane üçlü grup yapmıştık. Buradakinin kenarına 2 tane ikili trabzan yaptım. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Yine boşluktayım. 2 tane ikili trabzan yaptım.
üçlü grubun köşesine, kenarına 2 tane ikili trabzan yaptım. Boşluklara 2 tane ikili trabzan yaptım. Tığ numaranızı da küçültebilirsiniz istiyorsanız. Ben bazen marullanma olmasın diye tığ numarasını küçültüyorum. Boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptım. Trabzan kenarına 2 trabzan yaptım. Boşluğa 2 tane trabzan yaptım. Dediğim gibi hepsini eşit yaptığımızı varsayarsak 2 2 2 gidiyoruz. Ben buradaki zincirimi çok geniş çekmişimdir. Oraya 3 tane de yapabilirim. Burada önemli olan 2 tane trabzan yapacağınız bir yere üçüncüsünü sıkıştırmamak. O zaman marullanma olur. Düzgün bir görüntü olmaz. Buradaki 12 sıramı böyle geçtim. Yine trabzanların kenarına 2 tane ikili trabzan, boşluklara 2 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Dediğim gibi önemli olan burada fazla trabzan yapmak. Fazla trabzan yaparsanız sökmek zorunda kalırsınız. Mesela dediğim gibi bir yere gelmiş olduk. Burada yapmamıştım ama burada elim biraz gevşek kaçmış. Geldim. Buradaki zincir tepesine de bir tane yaptım. Gördüğünüz gibi. Burada 2 2 2 devam etmişim. Hiç sorun olmamıştı. Burada elin ayarı kaçmış. Orayı üçlemiş oldum. İki iki devam ediyorum. Yapmam gereken yerlere de 3 tane yapıyorum. Ama fazladan 4 tane yapmıyorum. Olması gerektiği kadar. Şimdi buraya geldik. 2 tane yaptım. Bu araya yapmıyordum. Direkt trabzanın tepesini yapıyorum ki burada böyle bir ovallik oluşsun. Buralarda değişen hiçbir şey yok. Köşelere bir trabzan, birleşim yerine bir trabzan ve trabzan üzerine trabzan. Gösterdiğiniz gibi yaptık ama olmadı da diyebilirsiniz. Hepimizin elinin ayarı farklı çünkü. O yüzden örüp sökmekten korkmayın. Bakın trabzan tepelerine trabzan yaptım. Köşe boşuna bir trabzan yaptım. Birleştirme yerine bir trabzan yaptım. Köşe boşuna bir trabzan yaptım ve öyle devam ediyorum. Burada değişen bir şey yok. Herhangi bir bozuk yer olmadığı için trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyoruz. Bakın burada da ilk başladığımız gibi
Arkada da bu köşeden başlamıştım trabzan örmeye. Buraya kadar ördüm. Bu boşluğa örmüyorum. Buradaki üçlü grubumun kenarına 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirli yerlere 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Son trabzanın tepesine de bir trabzan yaptık. İlk yaptığım trabzanın oraya geldik. Ve tepesine kaydırıyorum. Kaydırarak birleştirdim. 3 tane zincir çektim. Artık lastik kısmımıza geldik. Bir tane önden, bir tane de arkadan alarak lastik örüyoruz. Lastiğin mantığı bu. Bir önden alacağız trabzanları, bir arkadan. Görünümü de böyle olacak. 3 zincirle başladım. Ben hep başlarken bu 3 zinciri arka olarak kabul ediyorum. Arkadan aldım. O yüzden bunu arka, sonrakini önden batıp alarak ikili trabzan yapıyorum. Sonrakine arkadan giriyorum. Alarak ikili trabzan yapıyorum. Bir önden, bir arkadan alarak trabzanlarımı yapıyorum. Burayı da göstermek istiyorum. Biz bu trabzan sırasıyla aslında lastik için düz bir zemin elde etmiş olduk. Örgülerde hap bir bilgi yok. Ben burada 100 tane trabzan yapmışımdır. Siz buna 110 tane ile ulaşırsınız. Böyle bir görüntüye ya da 105 tane ile ulaşırsınız ki ben de kendi ördüğüm halde bütün örgüyü birinde 2, birinde 3 tane trabzan yapmak zorunda kaldım. Biraz da elimizin ayarına bağlı. Diğer ördüğüm süveterde de 3-4 kere örüp sökmüştüm mesela uygun olan yapanaklar. Bunda tekte ulaşmış oldum mesela. Şanslı bir şekilde. Siz de kendi elinizin ayarına göre yapabilirsiniz. O yüzden örüp sökmekten korkmayın. Gözünüze hoş geldiği anda lastik örmeye başlayabilirsiniz. Bir önden bir arkadan alıyorduk. Bunu önden aldık. Bunu arkadan alıyoruz. Ve lastik örmeye devam ediyoruz. Lastik kısmında sadece önden ve arkadan alma var. Kaç sıra yapacaksak. Altta zaten düzgün bir yer yaptığımız için sadece trabzanları bir önden bir arkadan alarak örmek kalıyor bize. Görünümü de böyle oluyor. Önden alıyorum trabzanı. Arkadan alıyorum trabzanı. Önden aldığımda trabzanın tığın üzerinde kalıyor. Arkadan aldığımda tığın arkasında kalıyor. Sıra sonuna kadar bir önden bir arkadan alarak devam ediyoruz. Trabzanları bir önden bir arkadan alarak sıra sonuna kadar geldim. Arkadan, önden alarak devam ediyorum.
En sonuncuyu da önden aldım. 3 trabzanı zaten arka olarak kabul ediyorduk. Zincirin tepesine geldim ve kaydırdım sıra sonunda. Tekrar 3 zincirde yükseldim. Önden aldığımı önden, arkadan aldığımı arkadan alarak örüyorum. Önden aldığım tığın önünde kalıyor trabzan. Arkadan aldığımda tığın arkasında kalıyor. Modelin zaten en kolay kısmı lastik örmek. Önden aldığımızı önden, arkadan aldığımızı arkadan alarak devam ediyoruz. Sıra sonunda 3 zincir çektim. Önden aldığım trabzanı önden aldım. Arkadan aldığımı arkadan aldım. Kaç sıra yapacaksak aynı şekilde devam ediyoruz. Burada da trabzanla beraber trabzan yaptım kısımla beraber 1, 2, 3, 4 ve 5 sıra var. Yani trabzanın üzerine 4 sıra lastik örmüşüm. Her sıra sonunda 3 zincirin tepesine kaydırıyoruz. Tekrar 3 zincir çekip önden aldığımızı önden, arkadan aldığımızı arkadan alarak devam ediyoruz. En son sırada da bir sıra sık iğne geçerek daha derli toplu durmasını sağladım. Oraya kadar trabzanın üzerine 4 sıra lastiğimizi örerek devam ediyoruz. Burada lastik sırasında ikinci sıradayım. 4 sıra şeklinde öreceğim ve bir sıraya hep 3 zincirle yükseleceğim. Sıra sonunda zincirin tepesine kaydırıyorum ve 3 zincir çekerek bir üst sırama başlamış oluyorum. Önden olanı önden, arkadan olanı arkadan alarak 4 sıra şeklinde lastik kısmını öreceğim. Sıra sonunda yine 3 zincire kaydıracağım ve bir sıra sık iğne öreceğim ki daha derli toplu dursun. Bir sıra trabzan sırası yapmıştık. Onun üzerine 4 sıra lastik örüyoruz. Trabzanları bir önden bir arkadan alarak lastiklerimizi örüyoruz. Artık 4. sıranın da sonundayım. Arkadan aldım. Önden aldım. Ve zincirin tepesine kaydırıyorum. Bu sıramı da böylece bitirmiş oldum. Bir zincir çektim. Aynı yere gelip bir tane sık iğne yaptım. Burada yaka kısmını toparlayabilmek için, daha düzgün görünmesi için bir sıra sık iğne ile dolanıyorum. Kaydırdım. Bir zincir çektim. Zincirin dibine de bir tane sık iğne yaptım. Trabzan tepelerine sık iğne yaparak ilerliyorum. Sıra sonundayım. Kalan sık iğneleri de yapıyorum. Sıra sonunda ipimi yeteri kadar uzatıp kesiyorum. Düzgün bir bitiş yapacağız böyle. Yine trabzan tepeleri elde edeceğiz. 2 milimlik tığ aldım. Diğer motiflerde de ve
sıra sonlarında gösterdiğim gibi buradaki sık iğnenin tepesine arkadan gireceğim. Bir zincir çekip dibine sık iğne yapmıştık. Zincire değil, sık iğnenin tepesinden girdim. İpimi arkaya aldım. Son ördüğüm sık iğnenin arka kanadına giriyorum ve ipimi aldım. Bir tane daha trabzan tepesi oluşturmuş oldum. Burada bir zincir çekiyorum. Sabitliyorum. Ve ipimi uygun yerlerden gizliyorum. En son esnettim. Dışında kalan ipi kestim. Yakadaki lastik kısmımız da bitti. Ben oval bir yaka tercih ettim. O yüzden eksiltmeler yaptım. Siz buradaki 6 tane üçlü grup koruyarak dümdüz bir yakada elde edebilirsiniz. Yine en son trabzan çıkartır, üzerine lastik örersiniz. Son sırada da sık iğne ile yakayı toparlarsınız. Dediğim gibi benim süveterimin önü arkası olacak. Arkasını biraz uzun yapmak istiyorum. Siz eğer bu noktada ön arkası eşit olsun istiyorsanız yine tüm süveterin etrafından trabzan çıkartacaksınız ve üzerine lastik öreceksiniz. Ama benim gibi yapmak isteyenler, arkasını uzun yapmak isteyenler benim gibi örmeye devam etmeli. Burası arkasıydı. İpimi aldım. İlmek yaptım. Köşeye 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu sefer ilmekle göstermek istedim. İp bağlayarak da başlayabilirsiniz. 3 tane ikili trabzan yaptım. Boşluklara 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Arkasını istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Birleşim yerine geldim. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Birleşim yerine bir tane ikili trabzan yaptım. Köşe boşluğuna bir tane ikili trabzan yaptım. Sonra boşluklara üçerli gruplarımı yapıyorum. Köşeye geldim. Köşeye de 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 3 tane zincir çektim. Ve yine boşluklara 3 tane ikili trabzan yaparak devam ediyorum. Yine dönüp sıra sonuna geldiğimde buraya 3 tane ikili trabzan yapacağım. 3 zincirle yükselip tekrar devam edeceğim. Böyle böyle 5 sıra olana kadar yapalım ve tamamlayalım. 5 sıra ördüm. 1 2 3 4 5. 5. sıranın sonundayım. Son üçlü grubumu da ördüm. Düz yüzde bitirdim. Siz de örecekseniz, uzatacaksanız düz yüzde sıranızı bitirmiş olun. Trabzan sırasında düz yüzde yapmış olalım. Süveterin etrafından
Yakada yaptığımız gibi ikili trabzanlar çıkaracağız. Düz bir zemin elde etmek için 3 tane zincir çektim. Trabzanın kenarına 2 tane ikili trabzan yaptım. Boşluğa geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Kenara geldim. 2 tane ikili trabzan yaptım. Köşe boşluğuna 1 tane ikili trabzan yaptım. Yine dediğim gibi elinizin ayarı o an kaçmış olabilir. Buradaki 3 zincirinizle buradaki 3 zinciriniz aynı olmayabilir büyüklüğü. Belki birine 2, belki birine 3 batarak o ayarı kendiniz yapabilirsiniz. Buradan sonrası kolay, zaten trabzan üzerine trabzan olarak devam ediyoruz. Trabzan tepelerine trabzan yaptım. Şimdi omuzdaki 12 sıralık ördüğümüz yerdeyiz. Trabzanların kenarına 2 tane trabzan, boşluğa 2 trabzan, kenara 2 trabzan olarak devam ediyorum. Zinciri geniş çektiğim yerlere gerekiyorsa 3 tane trabzan yapıyorum. Burada olduğu gibi. Bu boşluk lastik kısmında kötü görünecektir. O yüzden geldim. Bir de buradaki zinciri yaptım. Yakada detaylı anlatmıştım zaten. Burada da değişen hiçbir şey yok. Etek kısmından başladık. Böyle bozuk zeminlerde trabzan çıkartarak devam ediyoruz. Süveterin etrafından bir bütün şeklinde trabzanlarımızı çıkarıyoruz. Ve yakada olduğu gibi lastik örmeye geçiyoruz. Tüm süveterin etrafından trabzanlarımı çıkardım. Sıra sonunda 3 zincirin tepesine kaydırdım. Ve tekrar 3 tane zincir çekiyorum. Lastik yapacağım ve bu 3 zinciri arkadan aldığım lastik kabul ediyorum. O yüzden ilk lastiğimi önden alıyorum ve lastik örmeye başlıyorum. Lastikte bir önden bir arkadan alarak yakadaki gibi örüyoruz. Önden aldığımızda trabzan tığın önünde kalıyor. Arkadan aldığımızda arkada kalıyor. Yakadaki gibi 5 sıra lastiğimizi örüyoruz. Trabzanla birlikte 5'e tamamlıyoruz. Arkamızı böyle uzun yaptık. Yakadaki gibi aynı devam ediyoruz. Bu kenar kısmında sık iğne geçmedim. Şöyle göstermek istiyorum. Dediğim gibi yaka gibi devam edeceğimiz için sürekli aynı şeyleri anlatıp da sıkmak istemiyorum. Süveter için 32 tane motif hazırladık. 16 2 tane parça elde ettik. Onları birleştirdik ve omuzda 2 parçayı birleştirerek süveterimizi oluşturmuş olduk. Sonra yakadan trabzan çıkardık. Üzerine 4 sıra lastik ördük ve bir sırada yakayı toparlayabilmesi için sık iğne örüyoruz. Süveterin etrafından da yine trabzanlar çıkardık. Düz bir zemin elde ettik. Üzerine
4 sıra daha lastik ördük. Bağlayabilmek için iplerimizi hazırlıyoruz en son. Ben burada 55 tane zincir çektim. 24 santim oluyor. Siz istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Burada da yine bunun üzerinde göstereyim. Burada 4 tane motifimiz vardı. Tam ortasına denk getirdim. Önde de arkada da böylece eşit şekilde iplerimizi yapmış olduk. Burada şurada göstereyim. Ortaya yaptığınızı düşünün. İpimi bağladım. Ve 55 tane zincir çekiyorum. 55 zinciri çektiğimizi farz edelim. Arkasını döndürdüm. Ve burada görüyorsunuz arka kısmında kısa çizgiler var. Oraya çalışacağız. Ön tarafına değil, arka tarafına çalışacağız. 55 zincir ya da istediğiniz uzunlukta zincir çekiyorsunuz. Arkasını döndürdüm. Arkadaki kısa çizgilere tekrar sık iğne yapıyorum. Sonuncuya da yaptım ve buraya geldim, kaydırdım. Burada da artık ipimi yeterince koparıp burada gizliyorum. Size böyle minik bir ip göstermiş oldum bağlamak için. Burayı sonra temizlerim. Karşılıklı 2 tane ipimizi yaptık ve en son süveterimizi bitirmiş oluyoruz. Bu şekilde süveterimiz hazır olmuş oluyor. Burada da ipimizi bağladık. Dediğim gibi üzerinize geçirdiğinizde bedeninize göre ipleri ayarlayabilirsiniz. Bu en çok soru olan örgümdü benim Instagram'da. O yüzden yapmaya çalıştım, anlatmaya çalıştım. Zaten YouTube açma sebeplerimden biri de 90 saniyede anlatamıyordum. İnsanların da kendisine örmek isteyen oluyor, kızını örmek isteyen oluyor ya da torunum için örmek istiyorum diyenler oluyor. Böyle mesajlarla ya da 60 saniyelik hikayelerle, 90 saniyelik videolarla Instagram'da anlatmak çok zor. O yüzden ben de böyle anlatmaya çalıştım. Siz de anlattığıma göre istediğiniz renk ve bedende süveterler örebilirsiniz. Şimdiden hepinize kolay gelsin.